Ana karakter öyle kötü bir şey değil ya. Hani oyuna sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi. Ay öbür karakterden sıkıldık. Bak öbür karakterden Yo, sıkılmışlar. Oyundan birincimden da memnunum ben. sıkılmışlar. Sıfırdan karakter açmışlar diye algılamayın sakın. İkinci karakter ileride çok lazım olacak. Ve ikinci karakterin çok Aa, Battle avantajı var. Pass'ler de ortakmış. Birinci tabii Battle Ya Pass'ler de ortak. mesela şey diye sormak istiyorum. Şu anda main karakterle oynayan, atıyorum bize yan karakter neden açtınız diyenler ya da diğerleri. Şu an main karakterde olanlar tam olarak ne yapıyorlar? Farm yapıyorlar. Soruyorum işte ne yapıyorlar? Mesela şu an neredeler? Otofarm yapıyordur belki. Şu otofarmda kasacağın %50 XP yerine yan karakter açsan 3-5 milyon 10 milyon burada para kazansan yan karakterle materyal de kasıp ana karakterinin güçlenmesini sağlasan bu materyaller sayesinde ki skill kitapları bile 10 milyon. Yani %50 XP ne kadar önemli bunların yanında mesela. Otofarm yerine yan karakteri kasmak her zaman daha mantıklıdır. Bir de yan karakterin çok avantajı var ana karakterinize. Heh, Collection bak bak farmlıyorsunuz mesela. collection farmlıyormuş mesela. Main karakterde bunu neden yapıyorsun ki? Bak yan karakterdeyim şu an kodeksi daha çok dolduruyorum. Tabii tabii racon. Her şeyin ortak. Bak elmasın ortak, altının ortak, çantan ortak, her şeyin ortak. Aslında yan karakterin senin ana karakterine çok etkisi var. Destekliyor seni yani. Free to play oynuyorsan hele 3 tane karakter birden aç. O kadar rahat edeceksin ki 3 karakterle birden ana karakterini destekliyorsun. Yani 2 karakterle ana karakterini desteklemiş oluyorsun. Gerçekten oynadığın karakteri. Çok müthiş faydası var ya. Birincisi zaten en güzeli. Şuradan gelirsin abi. Koleksiyonunu bununla tamamlarsın. İkincisi bak bütün görevleri yapıyorsun. Abi topladığımız altına bak görüyor musun? 200K'la başladım ben yayına. Bak 600K oldu. Elmas. Bunda düşürdüğün şeyleri Senin bir de daha az koy. bak. Bizim paramız 1,5 milyon oldu şu an. Ben geldiğimde 300-400'dü benim. Ben 1 milyon kasmışım Tabii şu an. 1 milyon kasmışız. Ayrıyetten bunda item düştü. Koy pazara sat elmas kas mesela. Bunu farmla odun kes, onu yap, bunu yap. Elmas kas. Bak mesela biraz önce biri dedi ki yukarıda. 4 gündür dedi free to play oynuyorum. 2300 elmas kastım dedi. Bir de ikinci hesapla 2300 elmas kassan 4600 elmas yapar. Çok güzel Dubai bir şey geliyorum yani. bu arada, haberin olsun. Hakan depo Okey işte. şehirde. Şehirde potçu var. Pot aldığımız yer var ya hemen onun yanında sandık işareti var. Sandık işaretine ana karakterindeki kullanmadığın itemleri veya kullandığın itemler de olur fark etmez. Atsan da gel ikinci karakterine ona giydir. Seri seri kesersin. Yancarla dungeon'a giriyorsun. Yancar'ın +1 sana dungeon Zaten oyun senden bunu istiyor. Yan karakter aç diyor. Oyun bunu istediği için dungeon'ı engellemiyor. Çünkü oyunun amacı dungeon'a girebilecek adam sayısını arttırmak. Sen şimdi bir karakterle 1 saat giriyorsun. İnsanların hepsi aynı saatte girmiyor. İçerisi boş oluyor ve insanlar parti kuramıyor. Adam da diyor ki yan karakterle de kasabilirsin bunu diyor. Bu ne demek? Oyuncu sayısını arttırmak içerideki. tabii. Skinler aynı. Elmas nasıl kasıyorsun? Bak Alper, etraftaki bütün odunları kes ağaç gördüğünde. Pamuk topla. Pamukla odun çok güzel satılıyor. Pamukla odun. Chat'te Ordinus var. Sadece odunla pamukla 1400 elmas kastı. Yeşil ve üstü itemler dahil buna. Yani oyunda gördüğünüz tüm materyaller ve itemleri satabilirsiniz. Çünkü herkes kodeks kovalıyor. Bir tek siz değil. Bak 3K kasmış pardon. Odunla pamukla yaptı Ordinus bu 3K'yı. İtemler depoya girmiyor. Bazıları Elması girmeyecek. da bu arada tavsiyemdir. Elması sakın şu anda harcamayın. Sakın. Yani Burak, item söylesene çekmeyin. bunu. Öyle değil. O farklı şeyler harcıyor da. Trade'den item çekmeyin arkadaşlar. Şu an bütün itemler az ve nadir olduğu için herkes yüksekten veriyor. Ama yarın öbür gün bir hafta sonra bu itemlerin hepsinden 10'ar tane olacak 30 tane olacak piyasada. Yani düşükken almanız daha mantıklı. Şu an karakterinizde çok büyük katkılar yaratmayacak bir iteme para vermeyin. Siz olun. Pointed iteme karaktere bağlı adorn basmayın. Depoya koymayı engelleyip itemi baga sokuyor. Ha şöyle evet itemlere artı basarsanız bunun önüne geçmek için şey yapmışlar. Artı bastıysanız o item atıyorum satılacak ürüne de artı basarsanız satamazsınız mesela. Çünkü sen bunu gidip karaktere bağlı itemle basacaksın. Sonra bunu satmaya kalkacaksın. Adam diyor ki bunu böyle yapmana izin vermemek için direkt artı bastığın itemi satamıyorsun da. Karaktere de Hmm. bağlıyor. Yani böyle değişik şeyler koymuşlar. Onlara Böyle dikkat edin tabii. ilerletebiliriz. Ya bir de bu arada Bizimkiler yani nerede? Onlar yapıştırdı gitti galiba. biz mesela 45 level, 46 level, 40 level insanlarız. Biz bile şu an ikinci karakter kasıyorsak tavsiyem 36 ve sonrası için yapmanız bunu. Çünkü 36'dan sonra atıyorum günlük her şeyi yaptınız. Ne yapıyorsunuz? XP için gidiyorsunuz slota bırakıyorsunuz. Yani 36 sonrasında başlarsanız yan karakter kasmaya daha mantıklı. Şu an 36 altında olanlar varsa örümceği kestin kesmedin o sana kalmış. Ama kessen de kesmesen de günlük şeyleri bitirdikten sonra XP'ye bırakmak yerine dungeonlardaki hakkın da bittiyse yan karaktere geç. Birisi kaç levelde öneriyorsunuz demişti de. Doctor, yan karakter çok önemli aslında. Ana karakterinizi destekleyen çok büyük bir unsur. Hele ki free to play oynuyorsanız oyunu hem altın kasıyorsunuz görevleri yaparak hem elmas
kasabilirsiniz hem farmlayabilirsiniz. Çünkü her şeyiniz ortak. Çantanız ortak, kasanız ortak, üstünüze giydiğiniz bakın avatarlar ortak. Avatarları açayım. Avatarlarınız ortak, binekleriniz ortak. Burada görevleri yaptıkça altın kasıyorsunuz. Ayrıyeten de koleksiyonunuz ortak. Ana karakterinizi bir nevi yan karakterle destekliyorsunuz. Daha güçlü olmasını sağlıyorsunuz. Hem de dungeonlara +1 giriyorsunuz. Bu da demektir ki +2 item düşürme şansınız oluyor. Yani Doctor aslında ikinci karakterin, hatta olabiliyorsa üçüncü karakterin çok faydası var ana karakterinize. Genelde böyle free to play oynuyorsanız ana karakter çok iş yapar yani. Örümceğe 70 değil o 60 bu arada, onu düzelteyim. 60 can basan pot var. Büyük pot. O büyük potu alın. Ayrıyetten örümceği de keserken acele etmeyin. Her boss için söylüyorum bunu. Oyunda dodge mekaniği olmadığı için bazı bossların uzağında duruyorsunuz. Bazılarının yakınında duruyorsunuz. Ama dönerek kesiyorsunuz. 2 skill attınız. 10 tane skill basmaya çalışmayın. 2 adım kenara gidin tekrar vurun. 2 adım kenara gidin tekrar vurun. Zaten bazı bossları yavaş yapmışlar. Eğer kırmızı alana yakalanırsan çok büyük damage atan bosslar var. Atıyorum dev boss'u. Mesela o boss çok hantal bir boss. 2 adım atıyorsun, vuruyorsun. 2 adım atıyorsun, vuruyorsun. Boss'un etrafında yuvarlak çizin. Örümcek de öyle. Örümceği de oyalayın. Örümcekte de geri çekilerek kesmeyi deneyin. Küçükler çıktığında direkt keserseniz zaten 60'lık pot sizi kurtarıyor. Arada sırada vurmayı bırakın. Sadece etrafta koşun. Pot basmaya olanak sağlayın. Örümcek zor bir boss değil. Sadece oyuna alışma boss'unuz arkadaşlar. O boss'u kestikten sonra zaten Diğerleri az çok çok kolay oyuna yani burada yapmaları da lazım bunu yani. O boss'u kolay yaptıktan sonra her oyuncu otoya alışmış olur. Bazı şeylerin manuel ve oto sistemine alışmanız lazım. Bu yüzden yapılmış. Sorulara devam ediyorum. Beni niye attınız gruptan? Serkan, nikin ne? Abi sizin klan hangisiydi? Ben başka klandayım. Mangalcılar. İkisi de bizim. Hangi guild'den? Bu kadar önemli bilgiler için en başta sana Fahrettin abi estağfurullah. Sonra diğer arkadaşları kendi adıma ve diğer arkadaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Beraber oynuyoruz bak ne kadar güzel. Ben seviyorum abi böyle oynamayı. İyiyiz Vuslat, sen nasılsın? Ya biraz önce yazmışsındır ama şimdi yukarıdaki sorularla beraber ilerlediğim için şimdi gördüm, kusura bakma sakın. Ben de 35'te gittim ama kestim. İstek atsam alır mısınız? Cezadan sonra alırız. Serkan 2 tane mangalcılar var. İkisi de bizim zaten ya. İkisine Tamam da de başvurun. hangisinden? İkisine de başvurun ve Yok ikinizi olay o yazın. değil. Olay o değil. Ha, Atmışız da. bilmiyorum. Tamam o fark etmez. Attıysak bir nedeni Mutlaka vardır bir bence. Yani offline saatinden dolayı da olabilir belki. Çünkü çok gelecekler var ya. Örümcek Ya boss'una giderken 17-18 saate atıyorum ben şahsen. Örümcek boss'una giderken 70 can veren potu alın, o da iş görüyor. Aynen Burhan, teşekkürler. Üstad bir silahlara seviye basmaya neyden başlayalım? Hangilerinden verilen silaha artı basalım sence? sadece +5. Fahrettin abi görevi ilerlet. Yeşiller 5'e kadar yanmıyor. 5 garantili. Basın 5. Maviler de yanmıyor. Maviler de 5'e kadar yanmıyor, aklınızda olsun. 5'e kadar gidin, 5'ten sonra zorlamayın abi. Harbiden de çok çabuk yanıyor. Ha ilk açılan yani. Burak sen atmışsın. Ha bu arada Ee, mana kristaliyle ilgili şey diyeceğim. Şimdi tam görevi açılınca aklıma geldi. Mana taşı veren tam questleri alabilirsiniz. Yani orada 5'te 1 şansınız var. Evet ama bunu tutturma olasılığınız da var. Sonuçta 165 elmaslık bir item bu. Materyal diye geçiyor. Mana imbuent esans adı. Bu mana taşlarını bakın görevde eğer ki ulan çıkar diyorsanız alın. Ya bakarak alın. Görevler her zaman ben diyorum ne verdiğine bakın. Örümcek için 36 level oldum. Büyük pot ile ota kestim. Mavi görevleri mutlaka ilerlettim. 38 level match devam ediyorum. Combat Power 12k. Çok güzel. Oldu, aşırı zevk alıyorum. İyi yayınlar. Barış, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Mesela bak Sana da iyi oyunlar. Barış'ın orada söylediği şeylerden biri side quest'lerin hepsini de yapmış. Evet Yani ana aynen. karakterinizle side quest'leri, günlükleri, her şeyi, dungeon'ları yaptınız ettiniz, yan karaktere geçin diyoruz ya. Bu side quest'leri de unutmayın işte bak. Side quest'leri her karakterde kesinlikle yapın. Ya emin olun yan karakter de çok faydalı olacak. Hatta şu an vakti olan varsa, 36 level üstü olan varsa açsın kassın. Şu an bizle birlikte gelin, siz de kasın yani. Slotların Aynen. hepsi dolu. Herkes açmış kasıyor. Oyundaki fiyatlandırma O için ne arkadaşı- düşünüyorsunuz? P2P mi yoksa para yatırmadan da belirli bir yerlere gelebilir miyiz? Şimdi free to play oynamanız için zaten ana karakterinizin yanına bir ikinci, üçüncü çar açarsanız bu sizi destekler free to play oynayacak için. Ama illa yatırılacak bir oyun mu? Ya Ben şöyle söyleyeyim. Başka bir oyun oynuyorsunuz. Oyun ismi vereceğim. PUBG mesela. Atıyorum PS oyunlarında Diğer bile şeye. Battle Pass alıyorsunuz. Yani bu oyunda da Battle Pass alabilirsiniz. Bu pay to win değil. Ücret olarak derseniz galiba 2 Battle Pass'i de almanız için premium
Premium ve Premium Artı $32 falandı galiba, hatırlamıyorum. Alınabilir mi? Zaten bu oyunu 2-3 ay oynayacaksan ve bu para seni bu 3 ay içinde sıkıntıya sokmuyorsa al. Ama almasan da olur. Aynen. Oradan çok büyük bir etki kazanacak mısın? Hayır. Ama bunu farklı şekilde karakterine sağlayabilirsin. Şu an oyunda mesela para yatıran oyuncular evet avatar çıkarmış, bir şeyler yapıyor bilmem ne. Ama şu an Çıkaramayanlar da var. çıkaramayan da var evet, ama para yatıran oyuncular şu an ne yapıyor? Levele abanıyorlar. İşte hardcore oynamaya çalışıyorlar. İlerlemeye çalışıyor. Ama sen ne yapacaksın? Onlardan önce hem ikinci karakterini hem de üçüncü karakterini de 35'lere 36'lara getirdiğin takdirde o adamlar tek dungeon yaparken sen ikişer dungeon yaparak belki de herkesten önce, yani oyunun emin olun %40'ından önce mavi itemleri daha hızlı craftlamış olacaksınız. Sizle aynı seviyede. Yani aslında sen de free to play oynuyor olacaksın ama oyunun mekaniğini daha rahat kullanacaksın. Devam Mesela şu ediyorum. an Burak yan karakter kasıyor. Burak Para mesela şu an harcadı ana masına karakteri rağmen. evet ya, adam mesela full mavi item ki maviden fazlası da var adamda, ama adam şu an o materyalleri morda kullanacak. Mesela Çok bu da- onu diğer oyunculardan öne atacak şu an mesela. Çok da Onlardan daha sağlam önce mor şey elde yaptı edecek. yani. Para harcadı. Ama yine de ikinci hesabı kasıyor. Her görevini yaptıktan sonra oyun sana demiş zaten 8K beni yani 8 8 saat. saat beni AFK bırakabilirsin diyor. Bırak öbür oyuna geç mesela. Biz de öyle yapacağız. 8 saat AFK'mızı başlatınca dün oynuyor olacağız akşamları. Aynen Atıyorum öyle. örnek. Valhalla saatlerinde mesela oyuna girmeye özen gösterin. Günde 3 kere falan denk geliyor. Bir tanesine de olsa girin. Savaşa da Dungeonlar. tatmış olun. Mesela dungeonlar kesinlikle yapılmalı. Her Dün- pazartesi haklar sıfırlanıyor. Evet. Haftada pazartesi günleri sıfırlanıyor. Onları bitirin mutlaka. Dünkü yayından sonra 24 MP Regen set yaptım. Manam bitmeyecek gibi bir şey. Abi artı 7 mana Regen silah da bastım. Mana bitmiyor. İşte buraydır. Bu arada bu MPRGen olayları bana sorarsanız mavide mantıklı. Ama Çok morda bunu mantıklı 2 hem kere de. düşünmek lazım. Çünkü mordan sonra bir sarı elde etmenin ne kadar zor olduğuna bir de PvP'lere bakmak lazım. Sizin yayını oyun açılmadan izledim. Çok teşekkür ederim. Hocam MP Reg seti sizden öğrendim. Şu an 0 mana 24 saat farm atarak dungeon yapıyorum. Gayet bilgilendiricisiniz. Takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Barış. Çok sağ ol. Premium ve Premium Plus alsak yeterli gibi geliyor bana ana karakterinize. Yani aslında seni Muhammed, eğer aldığın şeyler tatmin ediyorsa aslında olabilir ya. Ya ben açıkçası söyleyeyim. Yani bilemedim şimdi. Bir şey de diyemedim. Bir şey deyince böyle şey oluyorlar ya, bana çok küfür ediyorlar ya. Ondan bir şey Daha fazlasını korkuyorum almak artık. isteyen varsa da yani yararlı bir şey yok ki. Yok En abi. fazla şu shop açabiliyorsan şu an orada hot paketler vardı ya 2 tane. Şimdi açacağım Yani bak. belki o ikisi olabilir. Başka bir şey değil de. Bunları diyorsun değil mi? Evet. Bir de bu ikisi olabilir. Başka da bir şeye gerek yok. Hani buradan Yani da avatar denemiş olur bir kere. Bir de diğerini almış olur. Yani hani buradan da hadi bu 30-40'lık mor verecek ama ne kadar etki edecek onu bilmiyorum. 40'a değer mi? 4 tane buradan alacaksın. 7 tane buradan alacaksın. 100 tane parlak aksesuar Boston veriyormuş. Kutsanmış karakter bağlılık sandığı veriyor. Yani belki bu olabilir. Şunların içinde bu. Burada da hani 3 dolara bunları veriyor. 40 dolara mavi itemin ne? Mavi bir neyin varsa bu pakete de gerek yok mesela bak Atakan bence. ya normalde oradaki hiçbir şeye ihtiyacın yok. Çünkü Ama aslında sana direkt bir şey vermiyor. Bunlar sadece illa bir avatar şey çeşitlendirme kağıdı veriyor. Şu an ben illa bir şey açamıyorum onları. alacaksınız. 40 dolar verip bir tane mavi aldın. Hadi 11 Az. tane de rastgele avatar açtı. Ha şöyle faydası var. Kullanacağın bir avatar çıkmayabilir. Ama fazladan avatar kağıdı açtığın zaman hem füzyon yapabiliyorsun hem elinde olmayan kağıtları, avatarları elde ederek buff kazanıyorsun ufak ufak. Yani o 0.1, 0.2'ler için değer mi? 40 dolar bence Yani çok arkadaşlar. değmez ya. Bence 4 çok. dolar alınır. 4 dolar Yani okeydir. burada sadece yani oyunda ne alırsın diye bana sorsanız mesela ben sadece Premium Plus Sen alır onları geçerim toplama da abi. yanlışlıkla. Premium Ha, mesela bunları bak mı? Yok orası yok. kaç dolar toplam? Bak Premium Plus 22.99 mesela. 23 soldaki. 9 dolar. Tamam, Bunun ikisini de 32 orası. alacaksınız bu arada. Bunun Bir ikisini de de almanız gerekiyor. hattaki 4 dolarlığı alacaklar. Toplam 36 dolara mis 36 gibi. dolar. Başka bir şeye para Aynen. vermeye gerek yok. Ben vermezdim şahsen başka. O hattaki 4 dolar bu arada önemli. Yani cidden Onu önemli. dur tekrar göstereyim de ben. Karıştırılabilir belki. Şunu diyorsun bak sen. Odin'in hepsi Evet, bir arkada seçme iki şansı veriyor. tane iki tane oradan bedava bir kere Horn'la şey veriyor. Insignia veriyor. Evet. Bu ikisini üstüne takıyorsun karakterin. Ufak da olsa artı artıdır her zaman. 4 dolara değer mi? 400 elmas veriyor zaten, değer. Aynen öyle. 36 dolara free to play devam edebilirsiniz. 36 dolar pay to win yapmaz sizi. Yapmaz Pay to yani. win'den kastımız çok başka bir şey. Burak Abi mesela merhaba. pay to win oynuyor da Hı adamın hı. bir eksiği yok ki zaten. Yok o çok güzel hesap yaptı. Ama çok güzel akıllı harcadı. Ama Allah var gene de şimdi. şu an zorlanıyor mesela. Bu ikinci çar açtı. O ayrı Bak bir şey ama ayrı bir 48 şey. levelde 50 level görevi yapıyor adam, öyle Tabii düşün. canım. Aynen Yani. öyle.
Onun ikinci klası açması bizimle beraber çok iyi oldu mesela. Tek Abi gidebiliyor, merhaba. sen gidemeyeceksin. Peter hoş geldin. Merhaba. Benim quest modunda veya oto modda mobilde skill kullanmıyorum. Sadece düz vuruş. Tether şöyle yapıyorsun. Mobilde skill'e basılı tutuyorsun. Aşağı doğru çekiyorsun bak böyle. Hop üstünde sarı lamba yanacak bak, gördün mü? Evet, sarı artı 2 veriyor. Artı 5'ten artı 7'ye atıyor direkt. İşte artı 5'ten artı 7'ye gitmek daha mantıklı ama. Ben öyle yaptım şahsen. Bu arada sarı yakıyor ya bazen. Ben sarıyla bastım artı 5'ten artı 7'ye yaktı Hepsi O mesela. yakıyor. hepsi yakıyor. Ama şöyle düşün. O geçme oranın senin o an %50 ya. Geçecekse de artı 6'ya geçerse, bunu bir daha bastığında artı 8 deneyeyim dersen, artık sen yakmayı istiyorsun demek. Direkt artı 7'ye atın. Rahatlayın. Kafa rahat etsin. Yeşil iteme, mavi iteme bu kadar abanılmaz zaten. Taşınız asla denemeyin. Adamda bir tane mavi item varsa artı 4'ten artı 6 denemek mantıksız değil. İkinci maviyi yapmak kolay değil. Şöyle Yanarsa maviler ama mavisi kalmayacak. şöyle Yeşille düşünün. idare edecek. Maviler dungeon'dan düşüyor. Bu arada oyunda craftladığınız itemler daha iyi arkadaşlar. Buff'larını siz seçtiğiniz için. Ama dungeon'dan düşen itemleri giyiyorsa zaten onlar sürekli düşüyor yani. Bir şey sorabilir miyim? Bu Hunstone'lar var işte artı basma taşları. Mesela benim aynı hesabımdaki account'taki çarda 26 tane 27 tane var mesela, onları atamıyorum ben depoya. Atamazsın, bağlı diyor çünkü. Bağlıdır. Bağlı Onlar olduğu da için mı bağlanıyor? atamıyorsun. Abo. Açık PK'da Geldim. moba takılacağım diye adama tıklıyorum. Vuruyor. Aç kapat yapsalar iyi olurmuş. Var aç Ney? kapat ama Muhammed. Ayarlardan kapatıyorsun onu. Ayarlara giriyorsun. Savaşa gireceksin. Başka bir oyuncuya saldırırken onaylıyı açık yaparsa Başka bir oyuncuya saldırırken onayla. İngilizce oynuyorsan açık. Açık olacak, açık. çıka pardon. Yani Ben birine de- tıkladığında saldırmadan ben buna saldırayım mı aga diyeceksin. Evet. Kapalıysa direkt Yani saldırıyor. Açıksa soruyor sana. Şimdi şöyle parti atayım yapalım. derken saldırma diye. Yapın ki sorsun size. Ya gerçekten bu oyuncuya saldırmak istiyor musun? Bak yapma. Gücümüz düşük. Abi bir daha Kendini düşün. tut. Bir daha düşün. Soruyor sana yani. Gel biz buna saldırmayalım. Yeşil MP veren itemleri craftlamak mantıklı mı? Yeşil olmaz, materyal harcamasın. He, mavi direkt değil mi? Sen direkt Evet, maviye evet. yüklettireceksin. Ha, bak mantıklı. Maviye sakla. Doğru söylüyor ya. Yeşile harcamayın materyal, öyle bir şey yok. Evet, Oyun evet. veriyor zaten yeşili. Ben bir şey sorabilir miyim? Ben bu ilk Paladin çarını açtığım zamanki level'ımdaki materyal sayısı ile şu anda açtığım ikinci karakter Berserk'in materyal sayısı aynı değil. O Early Preview'den veya Day 1, Day 2'den ödül aldığım için mi öyle oldu? O değişir. Yani belki slottan da düşürdün. Ama abi çok uçurum fark var ya. Örnek veriyorum, Paladin'de birikmiş abi. Birinde hoş 100 geldin hediyeleri vardı. Ha, ondan dolayı mı? Çünkü birisine 100-150 tane taş yemişimdir belki. 10 tane Battle Axe craftlamışımdır. Bunda toplasan 10 tane taş var karakterde. Birinde ilk kayıt ödülü vardı ondan. Oyun yeşil Ya. veriyor değil mi? Mavi değil. Mavi craft ve dungeon'dan atıyor. Aynen. Dungeon'lardan güzel Belki atıyor. ileride mavi verecek, bilemeyiz. Ya Göreceğiz. mavileri zaten dungeonlardan veriyor olması gene oyun veriyor demek zaten bu. Abi çok Ama şöyle güzel mesela mavi item dungeon'dan atıyor veriyor da dungeon'dan. buff'ları farklı ama işte. Yani bu seni idareten al artı 5'e bas kullan dediği itemler. Atıyorum sen oraya kritik istiyorsun ama o itemlerde farklı şeyler var. İdareten veriyor ama mavileri vermiyor değil. Veriyor, Ha, veriyor. onları kırarak materyal de elde edebiliyorsun. Bu da önemli. Onların düşmesi kötü bir şey değil zaten. Bak. Valla ben Prison dediğiniz dungeonlara bir kere girdim. İlk girdiğimde 2 tane mavi item attı. Yanındakileri söylemiyorum. 2 tane mavi attı. İkisi de aynı itemdi. Maviydi. Şanslılar. Yani Yatıyor. ertesi gün girdim. Bütün klana mavi attı. Bana atmadı. Öf. Yani. Bugün bizim klan var ya, bir mavi topladı. Bir mavi topladı. Nasıl geliyor aşağıdan yazılar biliyor musun böyle? Bende yoktur ama. Mavi eldiven, mavi bot, mavi bilmem ne. Kasmıyor abi, rahat şu an. Ha tamam. Zindan ilk dungeon'ınız 28'de açılıyor. Diğer dungeon dediğimiz şeyler elit dungeon'lar. Onlar 25'ten sonra geliyor diye biliyorum. Minimum 25'te girmeye başlıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yan karakter açarsanız da sandıkları tekrar topluyorsunuz. Haberiniz olsun. Yarın toplarım ben buna ya. Sandıkları aynı anda topluyorsunuz. O sandıklar ana karakterinize de işine yarayacak işte. Tabi aynı karakter Aynen öyle. açtılarsa Tabii. Ben aynı karakter Avatar açtım ben. mavatar, 2 tane senkron, büyücü menkron. açtım mesela aynı. Onun işine de yarayacak. Ana karakterde değiliz. Biz yan hesap kasıyoruz şu an. Ana karakter için yan hesap kasıyoruz. Niye yan hesap açtınız derseniz ana karakterimizi güçlendirmek için. Yan hesap bu oyunda çok faydalı bir şey. Kısa geçtim biraz ama kusura bakmayın. O Yani kadar çok ekstra bir anlattık ki. skill'e de ihtiyacımız yok yani. O açıdan diyorum. Ya ben Düşenleri şeye kadar kullanmak açtım abi. zorundayız. Bir Evet, tane evet. saldırı var Paladin'in olmazsa olmaz. Bir tane de size heal'ını veririm diye alan iyileştirmesi. Tamam. Onlar zaten 300 bin 300 bin de zaten kazanıyorum ben. Ya şu an güzel altın kastım mesela ben. 919 oldum mesela. 200'le Vallahi ben başladım. tadından yenmez şu an. 2 milyon olacak Evet. birazdan. Vallahi var ya 2 milyona süper. erişemedim İşte bak daha da. yan hesabın en güzel faydası. Tabii daha güzel faydaları var da ikinci çarı kaça kadar kasmalı ve skill'lerini alacak mıyız? Skill'lerini şöyle ana karakteri oynarken mesela manam bitiyor diye hepsini açmıyorsun ya.
Mesela ne yapıyorsun? Büyücüde örnek vereyim. Büyücünün Fireball'undaki ikinci komboyu da açacağım. O kadar. Başka hiçbir şey açmayacağım. Sadece Fireball'un ikinci kombosunu açacağım. Zaten 2 yeteneğim var. Onunla birlikte 3 olacak. O kadar. Başka hiçbir şey açmama gerek yok benim. Amaç şu. Bu karaktere para harcamayacaksınız. Zaten atıyorum bu karakterle şu an kesebildiğiniz yere, atıyorum örümceğe kadar gideceksiniz ki görevlerde zorlanmazsınız. Slotlar dolu. Boss'u kesmek zorunda değilsiniz. Çünkü ana karakteriniz ikinci dungeon'a, üçüncü dungeon'a şu an giremiyor. Önemli olan aynı dungeon'lara sokmak. İkinci karakteriniz daha da yükselir. O zaman ikinciyi de bir zahmet kasın. İlki yükselirse. Yani tutup da ilkiyle aynı levele getirmeyin canım. Uğraşmayın öyle şeylerle. Dungeon'ları aynı olsun. Fazladan dungeon'a girin. Yeter. İtem basmak için aynısını açmak daha mantıklı. Ben o yüzden biraz aynısını açtım. Bir gittim Pirey, geldim sen ama öyle yap aynısını kardeşim. açmak daha güzel oluyor.